Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan 4 sayısı yapımını anlatacağım. Yapımında 6 milimlik inciler kullanacağız ve videonun sonunda sayımızın boyutları ile ilgili bilgiler vereceğiz. O bilgileri referans alarak boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunun haricinde 0.35 numara esneme yapmayan misine kullanacağız. İsterseniz 0.40'da kullanabilirsiniz. Dikiş iğnesinden destek alacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Sayınızı anahtarlık, çanta aksesuarı, takı ne için yapıyorsanız onun da aparatını mutlaka yanınızda bulundurun. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Yorum yapan, beğeni yapan, abone olarak bana destek veren takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Cep telefonundan beğeni yapanlar için de hype butonu çıkıyor daha sonrasında. Beni hype'layıp puan vererek videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasına da vesile olursanız, bu konuda da bana destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Modelimizin yapımına başlayabiliriz. Misinamın arka tarafına 4 adet boncuk taktım. Bu benim iğne takmadığım tarafı. Bir tarafında da iğne takılı. Bu arka tarafta 4 adet boncuğu bağlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinamı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Ve misinamı bir boncuk ileriye alıyorum. Sayımızın ilk sırasını böylelikle yapmış olduk. İkinci sıra için tekrardan boncuk takıyorum. İkinci sıra için taktığım boncuk sayısı 3. Bu 3 boncuğu misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanarak sabitleyeceğim. Taktığımız 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Bir sonraki sıra için yukarı çıkıyoruz. İkinci sıramızı böylelikle yapmış olduk. Üçüncü sıra için tekrardan 3 adet boncuk takıyorum. Üçüncü sıra için 3 boncuğum hazır. Yine bunları misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitliyorum. Ve taktığımız 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyoruz. Dördüncü sıra için yine 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Misinamın bulunduğu boncuğu buldum. Arkasından dolanıyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden misinamı çıkarıyorum. Sıkılaştıralım. 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. 7 sıraya tamamlayacağız. 3 sırayı hızlandırılmış yapalım. Çok hızlandırmıyorum. Beni rahat takip edebilirsiniz. 3 sıra daha yapalım hemen hızlıca. Yedinci sıramızı yapıyoruz. 7. sıramızda yine boncuklarımı sabitliyorum. Bu kez bu sıramda sadece bir boncuktan yukarı çıkacağım. 2 boncuktan yukarı çıkmıyorum. Şöyle çevireceğim. Aynı yerdeyim, endişe etmeyin. Sadece bir boncuktan yukarı çıktık. Bunlara dikkat edelim. Kaç boncuk takıyoruz? Hangi boncuklardan yukarı çıkıyoruz? Bunlara dikkat edersek sayımızı çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu aşamadan sonra misinama sadece 2 adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Aynı şekilde sabitleyeceğim. Misinamın bulunduğu boncuğu buldum. Arkasından dolandım. 2 boncuğumu sabitledim. 2 boncuğumun ikisinden de misinamı geçiriyorum. Yönümü biraz daha bu tarafa almış oldum. Buradan itibaren devam ediyorum. Tekrar 3'er boncuk takarak devam edeceğiz. Boncuklarım hazır. Misinamın bulunduğu boncuğu buluyorum ve arka tarafından boncuklarımı sabitliyorum. Dolandım, sabitledim. Şurayı sıkılaştıralım. Ve ikisinden yukarı çıkıyorum. İyice sıkılaştırdım. 3 boncuk daha takıyorum. Bunu da yine her zaman misinamızın bulunduğu boncuğu bulup arka tarafından dolanarak sabitliyoruz.
İkisinden yine yukarı çıkacağım. 3 boncuk taktım. Sabitledik. İkisinden yukarı çıkalım. 3 boncuk taktım. İkisinden yukarı çıkıyorum. Bir 3 boncuk daha taktık. Sabitlemesini yapıyorum. Bu kez yukarı çıkmıyorum. Hemen bir yandakine geçiş yapacağım. Bakın bu boncuklardan şu çıkıntıları yapacağız. Bir tanesinden yukarı doğru, aşağıdakinden de aşağıya doğru çıkıntı yapacağız. Karşılıklı kullanacağız bu boncukları. Geçişimizi yapalım. Sıkılaştırdım. 3 boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkisinden yukarı çıkıyorum. 3 boncuğum hazır. Sabitledim. Sıkılaştırdım. Yukarı çıkmayacağım. Hemen bu boncuğun karşısındaki boncuğa getireceğim misinamı. 1, 2, 3, 4 boncuk ilerleyeceğim. Şu arayı alıyorum arkadaşlar. Bakın misinamı buradaki boncuğa getirdim. Buradan itibaren alttaki çıkıntısını da yapalım. 3 boncuğum hazır. Etrafından dolandım, sabitledim. İkisinden yukarı çıkıyorum. Bir 3 boncuk daha takıyorum. Son 3 boncuğumu taktım. Sabitliyorum. Bakın yukarı çıkmayacağım. Sayımı aslında hazırladım. Sadece misinamı bağlama işlemi kaldı. Misinamı bağlarken şöyle birkaç boncuk geriye gidip bağlama işlemi yapabilirsiniz. Bir buradan geriye gidelim. Bir tane de şöyle bulunduğum boncuğu aldım. Misinamı burada bağlama işlemi yapabilirim. Şu aradan girelim. Misina var bu arada arkadaşlar. Misinanın olduğu araya denk getirin mutlaka. Şöyle yaklaştırayım. Bakın misinalı olan aradan girdim. Bütün misinamı çekmiyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Buradan iğnemi geçirdim. Misinamı arada bağladım. Tekrar giriyorum. Aradan girdim. Misinamın hepsini çekmedim. Kalan baloncuktan iğnemi geçiriyorum. Misinamı çekiyorum. Düğüm atmış oluyorum. Birkaç boncuk geri gidiyorum. Misinamı öyle kesiyorum. Bakın sayımda birinci şablonum hazır. Şimdi aynı şablondan bir tane daha hazırlayacağız. Daha sonrasında sayılarımızı üst üste koyup etrafından birleştireceğiz. Sayılarımızı ve harflerimizi 3 boyutlu yapıyoruz biliyorsunuz. Bunun için de 2 şablon halinde hazırlıyoruz. Daha sonrasında birleştirme işlemi yapıyoruz. Videoyu geri alıp aynısından bir tane daha hazırlayın. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Sayılarımızı birleştirmek için hazırız. Normalde üst üste koyup birleştirme işlemi yapacağız. Fakat şöyle sırt sırta verip uzun kenarlarından biraz buradan birleştirme size göstermek istiyorum. Birleştirmenin mantığını anlayabilmeniz için. Misinamı şablonumun birinin ilk boncuğundan geçiriyorum. Aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Yine aynı misinayı diğer tarafın aynı boncuğundan, bakın aynı boncuk arkadaşlar, ilk boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum. Misinamın uçlarını eşitliyorum. Böylelikle birleştirmeye başlamış olduk. Şimdi herhangi bir misinaya yine bir adet boncuk takıyorum. Bu bir boncuğu sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz. Fark etmez. Düğümleme yöntemiyle sayımızı birleştireceğiz. Özellikle bu sayıda bu yöntemi kullanacağız. Çünkü bu sayının aparat taktığınızda herhangi bir tarafının sarkmaması gerekiyor. Kalıp gibi olması gerekiyor. O yüzden özellikle düğümleme yöntemini kullanacağız arkadaşlar. Es geçmeyin. Düğümleme dediğim yöntemde yine boncuğumun tarafındaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum.
Bunu sayı ve harf videolarımda anlatıyorum mutlaka detaylı bir şekilde. Bakın burada bir baloncuk oluşturdum. Bu boncuğumun tarafındaki misina. Boncuğumu bu taraftaki misinaya taksaydım bu taraftaki misinayı boncuğumdan geri geçirecektim. Boncuk hangi misinadaysa bu işlemi o misinaya yapıyorsunuz. Burada hepsini çekmiyorum çünkü boncuğum baloncuktan çıkmasın. Bu bıraktığım baloncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum. İçinden geçireceğiz. Ve karşılıklı çekeceğiz. Karşılıklı çektiğimde baloncuk giderek küçülüp düğüm haline geliyor. Ben de bu düğümü elimle yardımcı olup boncuğumun arasına alıyorum. Düğümleme dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Bu yöntemi mutlaka kullanacağız. Çünkü bu yöntemle arka tarafta herhangi bir oynama olmadığı gibi harflerimiz ya da sayılarımız daha kalıp gibi oluyor. Misinalarımı birer boncuk ön tarafa alıyorum. Hem sağdan hem soldan, herkesi kendi tarafından. Artık ön taraftayız. Bu araya bir tane boncuk takarak birleştirme yapıyoruz. Boncuğum hazır. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geri geçirdim. Çektim. Bir baloncuk oluşturdum. Bu oluşan baloncuktan da diğer misinayı geçiriyorum. Ve karşılıklı çekiyorum. Baloncuğum giderek küçülüp düğüm haline geliyor. Ve ben bu düğümü misinamın bulunduğu boncuğun arasına elimle yardımcı olup alıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Tekrar birer boncuk ön tarafa gelelim. Herkesi kendi tarafından ön tarafa aldık. Bu araya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğu ne taraftan rahat çalışıyorsanız o tarafınıza takın. Sağ ya da sol misinaya takabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi aynı misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Bunu son bir kez anlatacağım. Hepsini çekmiyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Oluşan baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum. İçinden geçirdik. Karşılıklı çekiyorum. Oluşan düğümü boncuğumun arasına alıyorum. Düğümleme yöntemi bu şekilde. Şimdi birer boncuk tekrar ön tarafa gelelim. Bakın artık birer boncuk ön taraftayız yine. Araya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğum hazır. Düğümleme yöntemiyle buraya sabitliyorum. Birer boncuk ön tarafa geliyorum. Ve araya bir boncuk takıyorum. Birleştirmenin mantığı da bu arkadaşlar. Birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak. Birer boncuk ön tarafa gel, araya bir boncuk tak şeklinde bütün boncukları kullanacağız. Hiçbirisini atlamayacağız arkadaşlar. İki şablonda da bütün boncukları kullanacağız. Şimdi biz biraz şöyle birleştirmiş olduk. Kapatıp da göstereyim size. Sayımızın sırt kısmından birleştirmemizi yapmaya başlamış olduk. Şöyle göstereyim size. Kapattığımızda şeklimiz bu. Kapalıyken de açıkken de aynı şekilde devam ediyor. Birleştirmenin mantığı aynı. Birer boncuk ön tarafa gelip araya bir boncuk takıyoruz. Bakın boncuklar da denk geliyor zaten arkadaşlar. İki şablonda da boncuklar aynı. Aralara birer boncuk takarak sayımızı her taraftan birleştireceğiz. Biraz açık olarak yine devam edelim. Birkaç da kapalı gösteririz. Daha sonrasında kamera arkası yapacağız. Birer boncuk ön tarafa gelmiştik. Hazırdık. Şimdi bir boncuğumu taktım. Araya boncuğumu atıyorum. Tekrar birer boncuk ön tarafa geliyorum. Ve araya bir boncuk takıyorum. Yine birer boncuk ön tarafa. Önümüzdeki bütün boncukları kullanacağız. Bir boncuğum hazır. Bakın açık olarak artık müsaade etmiyor. Kapalı olarak devam edeceğiz. Kapatalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Yine misinalarımı birer boncuk sağdan ve soldan ön tarafa alıyorum. Ve bu araya bir boncuk takıyorum.
Bu şekilde birleştiriyoruz. Tekrar birer boncuk ön tarafa geliyoruz. Kapalıyken de dediğim gibi durum değişmiyor. Bu araya bir boncuk takıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir boncuğu atlamayacağız. Şurada alt kısımdayız. Şöyle yapalım. Buradan itibaren gelelim. İç kısımdan da şöyle birleştirerek sayımızı tamamlayalım. Başladığımız yerde bitireceğiz. Burada bitişi birlikte yapalım. Ben de kamera arkası yapıp geliyorum. Sayımızı her taraftan birleştirdik. Şöyle başladığımız yerden itibaren size göstermek istiyorum. Hiçbir boncuğu atlamadık. Her tarafını birleştirdik. Şimdi şurada son boncuklardayım. Son boncuklara geçişimi yaptım. Bir tane boncukla burayı birleştiriyorum. Misina bağlamasını da şöyle yapacağız. Misinanın birini diğerinin yanına getireceğim. Buradakini bu tarafa da getirebilirsiniz. Fark etmez. Bunu da diğer boncuklardan geçerek yapacağım. Bunu yaparken de diğer boncuklarımla bağlantı da kurmuş olacağım. Siz de misinanızı bağlarken mutlaka bu şekilde bağlayın. Bakın ikisini bir araya getirdim. Burada direkt bağlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. İstediğiniz boncuklardan geçirebilirsiniz, fark etmez. Sayımız hazır. Boyutlarına da bakalım. 6 santim boy var. Şuradan da bir en bakalım. Yine 6 santimde en var. 6 milimlik incilerle yapmıştık biliyorsunuz. Sizler de bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu belirleyebilirsiniz. Daha büyük bir sayı elde etmek istiyorsanız büyük boncuklarla, küçük bir sayı elde etmek istiyorsanız da daha küçük boncuklarla sayınızı yapabilirsiniz. Yapımında 137 adet boncuk kullandık. Siz yine de elinizde birkaç adet fazlasını mutlaka bulundurun. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.